Selam babyler, nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir, çok sağlıklısınızdır, çok huzurlusunuzdur, çok mutlusunuzdur. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Türkiye'ye geldim, koşturuyorum, randevularım çok, işlerim çok. Bir türlü video çekemiyorum. Her zaman diyorum video çekeceğim. En son yazıyorlar artık bana. Melek Hanım ne zaman geliyorsunuz, ne zaman çekiyorsunuz, yeterin artık falan diye. Doğru, haklısınız. Çok özür diliyorum ama ne yapabilirim? Yetişemiyorum. Yani ben bazen diyorum benden bir tane daha değil, iki tane daha olması lazım ki anca durumları götüreyim, idare edeyim diyorum. Şimdi canlarım benim. Şöyle kısacık bir zamanınızı almak istiyorum öncelikle. Biliyorsunuz ki ay tutulması var. Bu ay tutulmasında da terazi burçları, koç burçları, oğlak burçları, bunlar bırakması gereken ne varsa diyor artık bırakması gerekiyor. Tamam mı? Bırak gitsin yani. Bakın sadece şunu size söylemek istiyorum. Siz her ne olursa olsun işinizle alakalı mutlu değilseniz bırakın. Daha güzel işler yapabilirsiniz. Kendinizin bir farkına varın. İlişkinizde mutlu değilseniz bunu bir bırakın. Tamam mı? Bırakmanız gerekiyordur. Daha iyisi olması için, ileriye gitmek için veya mesela ilişkilerde ayrılıklar oluyor. Sürekli soruyorlar. Melek Hanım biz bu ayrılığı niye yaşadık? Aniden bitti, aniden gitti. Hiç sebebi yok. Çünkü senin burada öğrenmen gereken bir durum var. Sen onun farkına vardın mı? Onu öğrendin mi? Ondan ders çıkardın mı? Kendi kıymetini, değerini bildin mi ilişkinde? Bir kere bunun farkına varmanız gerekiyor. Şimdi erkek olsun, kadın olsun, bayan olsun, ne olursa olsun öncelik nedir? İnsan olmaktır. Sen insan olmayı bilemiyorsan, kendinin farkında değilsen, daha doğrusu ben kendimi seviyorum. Gerçekten seviyorum. Yani insanın kendini sevmesi kadar güzel bir şey yok. Tabii ki insanız yani hepimizin eksikleri var, hepimizin yanlışları var. Kimse dört dörtlük dedi fakat ben yanlışlarımla da kendimi seviyorum diyebilmek çok önemlidir. Anlatabildim mi? Şimdi temelde bakıyorsun insanlar üzerinde mesela benim gözlemlediğim, izlediğim bu arada da kitap yazacağım yakında. Gerçekten bu danışmanlarımla, hastalarımla alakalı öyle bir şey düşünüyorum. Çünkü o kadar farklı, o kadar değişik hayatlar var ki insan hep onların içerisine girdiği zaman kendi hayatına, kendi yaşantısına şükür ediyor gerçekten. Yani bunları kaldırabilmek, bunları tecrübe edinmek de bir farkındalık aslında. Ben onun farkına vardım. Şimdi demek istediğim şu arkadaşlar. Ne istiyoruz? Nasıl yaşamak istiyoruz? Nasıl mutluyuz ve nasıl mutlu olmak istiyoruz? Bunların farkına vardığımız andan itibaren değişim başlıyor hayatımızda. Ve değişim başladığı zaman da biz ne oluyoruz? Neyin farkında oluyoruz? Ne istediğimizin farkında oluyoruz. İlişkilerle de alakalı bu böyle, işinizle alakalı da, çocuklarınızla, annenizle, babanızla da her şeyle alakalı. Onun için sizden buradan ricam şu. Değişimden korkmayın. Değişimi kabul edin. Değişim sizi ileriye götürecek bir durumdur. Sen sabit kendi hayatında kabullenip oturursan bir şeyleri, o zaman ne senin farkındalığın olur ne de senin bir hayat, yaşam tarzın, bir standartın olur. Kesinlikle değişimden korkmayın. Yani bu şehir değişti. Şimdi ben düşünüyorum mesela şöyle örnek vereyim. Şimdi her ay Türkiye'ye gidip geliyorum. Biliyorsunuz ki eşim burada, mecburum. İşim orada, gidiyorum geliyorum. Şimdi buraya gelme gibi bir durum içerisinde böyle git gel böyle yani gideyim mi geleyim mi yani devamlı gelemem ama işte böyle en çok yaşantımı Türkiye'ye mi taşısam diye hep düşüncelerim vardı böyle. Şimdi mesela onunla ilgili kararlarımı verdim. Ben kendimce diyorum ki beni Çin'e atsan, Çince biliyorum, hayır bilmiyorum ama bir şekil, tamam mı, kendimi kurtarırım yani. Anlatabildim mi? Yani kendimi kurtarır, hayatımı devam ettiririm. Ya da hiçbir şey olmayan bir adaya atsınlar beni. Gerçekten yani orada ben gayet güzel yaşarım. Niye? Kendime güvenim var. Kendime güveniyorum. Yapabileceklerimi biliyorum. Sınırlarımı aşabilirim diyorum. İşte onun gibi bir şey size anlatmak istediğim. Onun için gerçekten kendinize güvenin, isteyin ve koparın, alın. Size dediğim bu. İstediğinizin veya işte ona inandıysan onun peşinden git. Bu her neyse ne, ilişki de olur. Yani bunu sen biliyorsun. İçindeki durumu sen yaşıyorsun. Sen hissediyorsun. Eğer değecek bir ilişki ise, değecek bir aşksa veya değecek bir işse veya senin neyse, neyle hayatında neyse önemli olan onunla ilgili savaşman gerekiyorsa savaşacaksın, alacaksın.
Anlatabildim mi? Savaşmak kadar güzel bir şey yok ama adaletli, haklı sen savaşacaksın ve kendine güvenerek savaşacaksın. Şimdi evet, bakalım, bu kadar konuşma yeter, sonra tık 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 sardırıyorsunuz biliyorum ama bunları da şimdi bir, lütfen bizim bu kanalımızı açma amacımız da yani bir şeylerin farkındalığı olması, farkına varmanız içindir. Şimdi bakıyorum. Şimdi ben buraya oturduğum zaman çok zor oturuyorum bu masaya. Neden bilmiyorum arkadaşlar ama o kadar zor oturuyorum ki, o kadar zor böyle enerjimi toplayıp da burada vermeye çalışıyorum. Şimdi kiminle enerjim tutacak bilmiyorum öncelikle. Burada kimin hikayeleri bana anlatılacak, ben de size anlatacağım, aktaracağım. Öncelikle diyorum ki bakın, geçmeden açılma, beğenmeyi, takip etmeyi, yorumlarınızı bekliyorum. Tamam mı? Öyle beğenmeden izleyip de geçerseniz o zaman ne oluyor? Alma verme dengesi kaçıyor ve ben de size gelip de burada açılım yapma isteğim veya arzum azalıyor. Tamam mı? İşte bu dengeden alakalı. Şimdi sen ne kadar bana orada beğeni yaparsan, yorum atarsan, yorumlarını yazarsan ben de o kadar onure olurum ve tekrar tekrar gelir sana açılım yaparım. Anlatabildim mi canlarım benim, ruhtaşlarım benim, canlarım, bir tanelerim? Hepinizi çok seviyorum. Hadi bakalım şimdi. Bakın, buraya bir şey niyetlenmedim. Şöyle niyetlenmedim. Şimdi bir kere burada dişil enerji, burada eril enerji. Şimdi bir kere buna niyet, ama dişil eril yapmak için de buraya oturmamıştım ama nedense böyle bir yönlendim. Bakalım ilişkilerinizde, aşk hayatınızda veya sizi neler bekliyor? Bak, olmuş olan da var, onları da anlatacağım. Fakat neler oluyor, neler bitecek, ne olacak, bir bunlara bir bakalım. Birbirinize bir anlatın, beni nasıl bir yönlendirecekler. Kesinlikle bilmiyorum ama size anlatmak istediği çok şey var erilin, onu hissediyorum. Çünkü bu kişi bayağı bir kendini geriye çekmiş ve kendi hayatıyla ilgili yanlış kararlar almış görünüyor ve üzüntü, sıkıntı harbinde olduğu gözüküyor. Ve dişillerin enerjileri de şu, öncelikle onu söyleyeyim. Aslında kararlarını vermiş ama bir cesaret edip de çıkışlarını göremiyorum ben daha henüz. Bir döngü içerisindeler ama bu döngüde de yanlış yapan kişiler de var. Yani doğruyu seçemeyen olan kişiler de var. Öncelikle bir bakalım, bir izleyelim, bir görelim. Bu arada sesim gidebilir, kısılabilir. Bunlar tamamen enerjiyle alakalı. Çünkü bakın, dişillere geçtiğim anda boğaz çakrası tamamen tıkanıyor. Niye tıkanıyor? Çünkü söyleyemedikleriniz, kendinizi ifade edemiyorsunuz. Erillerde de başıma ağrı giriyor. Onlar da kendilerini hep iç dünyasında kapalı tutuyorlar. Gizlediği, sakladığı durumlarla alakalı deniliyor. Peki bakalım. Enerji diyelim. Şimdi dişiller ne durumdaymış bir görelim. Tamam mı? Daha cömert ol diyor sana, daha verimli ol diyor, daha sevgi dolu ol diyor, herkese inat, daha aşklı ol, daha mutlu ol diyor sana. Ne kadar güzel. Peki eriller ne durumda? Şimdi sana diyor ki, eğer biri seni seviyorsa veya hayatınla ilgili diyor şüpheli olma diyor sana. İnanıyorsan, güveniyorsan, kalpte güven varsa, hissediyorsan, eril bey diyor sana. Kesinlikle şüphe etme diyor. Onun peşinden git ve yapman gerekenleri yap. Senin de çok yanlışın var. Senin de çok yaptığın hatalar var diyor. Sen diyor dört dörtlük olamazsın tabii ki ama bu hatalarından pay çıkar ve şüphe etme diyor sana. Seviyorsan, aşıksan da şüphe etme. Tamam mı? Şimdi bakalım. Dişiller. Şimdi diyor ki şimdi size bir teklifle tekrardan gelmiş olabilir eril. Fakat siz bu teklifi kabul etmemişsiniz diyor. Çünkü içiniz yansa da bu ilişkinin şu anda askıda kalması gerektiğini biliyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki yani bu ilişkide ben çok verdim, çok emek verdim, çok özledim, çok sabrettim, çok bekleyiş içerisinde kaldım. Seni evet seviyorum, aklımdasın, kalbimdesin, zihnimdesin, içim yanıyor. Gerçekten çok içim yanıyor. Çünkü yani bu işin matematiğini çözemedim ben galiba diyor dişiller. Yani şunu çözemedim. Yani bu aşk, ilişki durumlarında ben başarılı değilim. Hiçbir zaman da başarılı olamadım. Ya çok sevdim ya çok değer verdim diye düşünceler içerisindesiniz.
Ve diyor ki burada bakın, bu askıya alınmış bir ilişki. İçiniz yansa da diyor ondan gelecek teklifi kabul etmeyeceğim dediğiniz bir süreçtesiniz. Aslında bu aşktan, bu duygudan kurtulma isteğiniz çok yoğun deniliyor bana. Şimdi sana karşı olan tutkum çok bebeğim diyor Eril. Benim sana karşı olan tutkum çok diyor. Bakın, dişillerde ateş çıkıyor, erillerde su elementleri çıkıyor, tamam mı? Diyor ki duygum o kadar çok ki sana diyor. Yani deniz derya gibi diyor. Şimdi ben bu zamana kadar salak ben diyor, tamam mı? Deniyor diyor. Ben diyor buradan aldım buraya boşalttım diyor. Yani hiçbir şeyin dengesini kuramadığımın farkındayım diyor. Karar da veremedim diyor. Çünkü diyor bak, ben diyor her şeyi birbirine bağladığım için bir şeyi alsam oradan diyor domino taşı gibi hayatım devrilecek korkusuyla ilerledim hep bu zamana kadar diyor. Akıllı. Şimdi sana diyor ki çok özledin diyor. Biliyorum çok özledin. Gerçekten çok özledin diyor. Çok özledin diyor. Şimdi şöyle bir durum var. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi bazı kişilerin hayatında evli olabilir, biriyle birlikte olabilir ama kalbindeki kişi hep farklı bir kişidir. Çoğu kişide gözlemlediğim bu. Yani kalbinde sevdiği, özlediği kişi çok farklıdır diyor. Şimdi burada da sen de çok özlemişsin. Elin kolun bağlı diyor. Gizlenmiş bazı duygular su üzerine çıkabilir. Dikkat et diyor. Eğer bir üçlü veya dörtlü ilişki içerisindeysen diyor. Bazı durumlar veya çıkmıştır da bak. Anlatabildim mi? Bu ilişki onun için askıya da alınmış olabilir. Burada bana deniliyor. Onun için çok çok dikkatli ol diyor sana burada. Şimdi bakalım. Diyor ki kendimi işe vurdum diyor. Çalıştıkça da diyor Allah'a şükür diyor bolluk bereket içerisinde olacağıma inanıyorum diyor. Ama üzerimde çok büyük baskı var. Sana gelmek istesem de gelemememin en büyük amacı kendi ailem, kendi eşim, kendi etrafımdaki kişilerle alakalı diyor, baskı hissediyorum ve sana diyor adım atmak istesem bile diyor korkum şu diyor, benden gelecek teklifi kabul etmemenden yana çok korkuyorum diyor. Şimdi özellikle dişil bir toprak grubuysa, boğa, başak, oğlaksa. Şimdi bir kere diyor sen kendini öyle bir gizlemişsin, öyle bir gizlemişsin, öyle bir gizlemişsin ki diyor bu kişi diyor meraktan geberecek. Öncelikle onu sana söyleyeyim. Çok merak ediyor. Ve senin istediğin sadece diyor sağlam sana gelmesi diyor. Ve zaten barışacaksınız da diyor. Toprak grupları diyor, boğa, başak, oğlak diyor barışıp diyor bakın ilişkide dengeyi kuracaksınız diyor. Ve diyor bu ilişkide de diyor bir ciddiye gidiş olacak diyor. Yani istediğiniz gibi diyor. İlişkinizin bir üst boyuta çıkması veya bir yüzüktür, bir tekliftir, bir söz almaktır. Bir şeyi artık böyle belirleyeceği bir zamana gireceksiniz diyor size. Peki erillere geçelim. Diyor ki ben diyor bu ilişkiyle alakalı sonu olmadığını bildiğim için diyor, senin de bana çok değer verdiğin için diyor, ben de bir şey yapamayacağımı gördüğüm için diyor, ben bir çok o prensim yani. Bak burada genç bir enerji var, genç bir eril var. Belki sizden küçük de olabilir, tamam mı? Yaş olarak. Onun için diyor ben diyor ayrılma kararı aldım gittim diyor. Ama benim diyor aklım, fikrim, her şeyim sende ama ben sana yeterli olamıyorum ki diyor. Yeterli olamayacağımı da biliyorum. Yani ilişkiden korkup da geri kaçtım diyor burada. Kimse bu eril. Şimdi dişil diyor ki çok kıskancım diyor. Bak ben öyle kıskancım ki diyor. Öyle kıskancım ki diyor. Bu kıskançlığımla diyor ortalığı mahveder geçiririm diyor. Zaten diyor yani benim en büyük şeyim diyor kıskançlığım diyor. Her şeyden herkesten seni kıskanıyorum çünkü seviyorum diyor. Ve diyor benim sana olan bağlılığımdan hiçbir zaman şüphen olmasın. Çünkü ben sana gayet bağlıyım ve gerçekten de diyor senden başka kimseyi istemiyorum diyor. Fakat şunun farkına varmış dişil artık dengeli olmam gerekiyor. Bir adım geliyorsan bir adım. Ne yapıyorsan ben de aynısın. Çünkü fazla yaptığım zaman diyor benim değerim aşağı düşüyor. Senin değerin yükseliyor. Ve aynı zamanda da dengeyi kuramıyoruz ilişkide diyor. Evet güzel farkına varmışsın bebeğim. Şimdi diyor ki kalbim yanıyor diyor Eril, yanıyor. Bak su grupları bugün çok yoğundur. Topraklar burada filan. Yani her elementten var da gerçi. Yani kalbim yanıyor diyor. Yani ben korlar içerisinde yanıyorum aşkından diyor. Tamam mı? Sen varken hayatımda bir bolluk vardı ya. Ben gerçekten nasıl bir adam oldum kendimi bile anlayamıyorum diyor. Sen benim hayatımdayken bir enerji var, bir yaşam kaynağı var, bir tutkum var, bir arzum var.
diyor, tamam mı? Ve ben sana diyor bak, aşkımı sevgimi sunarak diyor geldiğin zaman çok korkuyorum ki aynı acaba frekansta olacağız mı olmayacağız mı, ondan korkuyorum diyor. Aslında seni çok iyi tanıyorum diyor. Ben sana çok yakınım diyor. Şimdi burada yakın olan bir eril diyor. Ya aynı iş yerinde, ya geçmişten tanıyor, ya bununla geçmişte böyle ilişkisi oldu, ayrıldı, farklı hayatlar kurdu, tekrar bir araya geldi, böyle biri ama gerçekten içi çok yanıyor. Çünkü şundan dolayı kendi hayatını değiştiremediği için, korkuları olduğu için sizin hayatınıza dahil olamamaktan kalbi yanıyor diyor. Peki dişin ne diyor? Şimdi bazı dedikodular duyabilirsin. Şekerim, haberin olsun, yakın çevrenden. Zaten sen çok konuşuluyorsun yani. Niye konuşuluyorsun biliyor musun? Ben sana onu söyleyeyim. Çok sabır etmişsin bir kere. Bu konuşanlarla alakalı, aynı zamanda hayatındaki kişilerin arkandan iş çevirmesiyle alakalı diyor. Çok sabır etmişsin diyor ama diyor artık diyor karar verip herkese hak ettiğini vereceksin. Öyle bir sürece geliyorsun. Artık diyor adaletli olacaksın diyor. Kim senin arkandan konuştuysa, kim sana yara açtıysa, kim sana kıymet vermediyse sen de o kadar pay edeceksin bunları diyor. Çok güzel. Peki. Şimdi diyor ki ben sana yalan söyledim diyor Eril. Allah seni var ya bildiği gibi yapsın diyeceğim de diyemiyorum artık. Yani ben diyor iki şeyi aynı anda idare ettim diyor. Gerçekten diyor yani yalan söyledim. Evet diyor. Ondan bitti ilişkimiz zaten. Sen benim yalanlarımı yakaladığın için diyor. Tekrardan başlamak istiyorum. Bana bu şansı verir misin diyor. Şimdi bu şansı bu dişilden isteyecek fakat dişil karar veremeyecek. Çünkü neden? Güven yok diyor. Güven olmayınca da ben nasıl ilerleyeceğim ki diyor. Burada dişilin yapması gereken şey bir kere duygularıyla hareket edip mantığını da katması gerekiyor. İkisini harmanlayarak hareket ederse diyor bu işin içerisinden çıkabileceği bir süreçte olacak diyor. Şimdi diyor ki yalnızım ya diyor, yalnızım diyor dişil. Kimseyi istemiyorum. Var mı bir tane diyor adam da ben alayım hayatıma dahil edeyim. Hepsi aynı dediğinizi duyar gibiyim. Burada bana söylenilen o. Çünkü aslında var. Senin yanlış seçimlerin diyor. Yanlış kişileri hayatına dahil ediyorsun. Sonra da kendini suçluyorsun diyor. Zaten diyor sana bazı dişillere diyor ki özellikle bakın burada su ve ateş elementlerinde özellikle dediği şu bir yalnız kal diyor, tamam mı? Ne olursun rica ediyorum bir yalnız kal diyor. Şimdi sana diyor ki ilişkilerle ilgili doğru karar verebileceğin bir süreçte değilsin diyor. Sen zaten bu kişiye demişsin. Bak ben gideceğim, ben gideceğim, ben gideceğim. Karşıdaki insan seni algılamamış, şekerim anlamamış. Ve sen bir sessizliğe bürünmüşsün ve arkana dönüp gitmişsin. Çünkü buradan gitmen gerekiyordu zaten senin diyor. Gitmen gerekiyordu diyor. Ve diyor daha iyisi, daha mükemmeli, daha olgunu, daha seni sahipleyici olan, daha seni ileriye götüren bir ilişki sana dahil olacak diyor. Bir kere bunun farkındasın artık diyor. Şimdi diyor ki eril dediği şu sosyal çevre, yani bu nedir? Arkadaşlar, aile, eş, dost, bunlar beni çok etkiliyor diyor. Ve diyor bak biliyorum ki diyor ben bunlardan hem çok etkileniyorum diyor hem de diyor senin de etkilenmenden, zarar görmenden çok korkuyorum. Oysa ki sana karşı sevgim, aşkım dolup taştı ya diyor. Çok özledim diyor. Çok özledim diyor. O kadar özledim ki diyor bu özlem diyor beni bitirdi yani diyor. O kadar özledim diyor. Ve benim sana olan sevgimi, aşkımı en büyük diyor benim diyor kendime kızdığım şey ne biliyor musun diyor. Ben sevmeyi ve sevilmeyi bilmiyormuşum diyor. Sen de onu öğrendim. Duygularımı ifade etmeyi bilmiyorum diyor. Çünkü buradaki erilin anne babadan gördüğü böyle sevgi eksikliği olduğunu görüyorum. Böyle çocukluk dayanıklı bazı travmalar var erillerin. Bazı yaşadıkları var. Ondan dolayı da sevgi kavramını, sevgi nedir bilmeyen eriller var diyor. Şimdi bu saf sevgiyi, temiz sevgiyi, çıkarsız sevgiyi de öğreten dişiller olmuş bazılarınız biliyor. Ama kıymetini bilmiş mi? Hayır. Şimdi nö dediği gibi benim kızımın nö. Şimdi dişillerin çok büyük bir tutkusu var, tamam mı? Aşıklar, seviyorlar. Diyorlar ki bak şimdi geçmişteki ilişkilerle alakalı eğer bir yıl geçtiyse üzerinden
Tamam mı? 6 ay geçtiyse diyor artık beklemenin o kişiyi bir anlamı, bir kavramı yok diyor sana. Sen yoluna, önüne ilerleyeceksin diyor ve sana diyor ki bak Joker kartıyla gelecek şanslar diyor. Eğer hayatında kimse yoksa diyor yeni tanışmalar, tutku, aşk, macera hepsi diyor önüne gelecek senin diyor. Çünkü hayatında çok çöküşler yaşamış olan dişiller var. Maddi, manevi, çevreden, etraftan diyor ve bunlardan diyor artık bir pay çıkarmıştır. Ve istediği sadece şey şu: hayatımda beni seven, saygı gösteren, ilgi gösteren, sırtımı dayayacağım birini istiyorum diyor. Ve bu kişi de senin hayatına gelecek ama ne zaman? İkinci ayları veriyorlar. İkinci ayın 19'u, 18'i gibi. Acele etme. Geçmişteki yaptığın hataları yapma diyor sana. Bir dur diyor. Tamam mı? Eril diyor ki hayal kurmak istemiyorum artık diyor. Tamam mı? Evliliğimle alakalı sorunlarım var benim diyor. Birkaç kere ayrılma aşamasına gelen eriller var burada, evli olup da ve diyor bu evlilikte de 2 çocuğu olan eriller var diyor. 2 ve 3 çıkmış burada. Bunlarla alakalı diyor. Yani ben diyor bak hayal kurmaktan vazgeçiyorum artık diyor, tamam mı? İnceldiği yerden kopsun diyen eriller var. Çünkü artık çok yoruldum diyor. Yani bana bir şey ifade etmiyor. Bana bir şey ifade etmeyen de bir evlilik kurumu içerisinde kalmak istemeyen erilleri görüyor. Zaten bitişler olacak diyor. Şimdi dişil diyor ki bazı dişiller bir yola gidecek, tamam mı? Bu yol yurt dışı da düşünebilirler, işle alakalı da olabilir veya aniden böyle seyahatte olabilir diyor. Şimdi başarılı bir sürece gireceksiniz fakat işle alakalı arkanızdan bazı çevrilen durumlar olabilir. Bunlara çok dikkat etmenizi öneriyorum size dişiller. Şimdi erille aranızda uzun yol mesafesi de olabilir diyor. Bu kişi diyor kendini korumak için diyor, tamam mı? Sizi gözlemliyor, gizli hesaplardan takip ediyor, ne yaptığınızı çok iyi biliyor ama diyor bir türlü adım atamıyor diyor. Yani karar veremiyor deniliyor. Şimdi bu kişi zaten gelecek diyor. Şimdi bu kişi yurt dışında olabilir veya İstanbul'da olabilir, sen başka bir yerde olabilirsin diyor ama siz diyor bu kişinin düşüncesi şu: ben adım atacağım, yanına geleceğim ve seninle bir kutlama yapacağız. Bu doğum günü kutlaması olabilir, tanışma yıl dönümü olabilir. Yani bir şeyin kutlaması yapılacak diyor. Bu size büyük bir sürpriz yapacak. Öncelikle onu size dile getireyim. Peki, su grubu dişiller. Evren sana diyor ki istemediğin hiçbir şey içerisinde olma. Balık, yengeç, akrep. Artık diyor isteksizsin ya. Bu mesela evliliğinde de olabilir veya eski o ilişkideki sen olmayabilirsin diyor. Ve diyor eğer isteksizsen diyor evren sana diyor ki diyor duygularından emin değilsen, olduğun yerde rahat değilsen, gizlediğin bazı şeyler varsa kop git diyor. Durmanın bir manası yok diyor sana. Şimdi özellikle Aslan burcu olan eriller diyor ki alacağın hediyeler var diyor, sürprizler sana geliyor, merak etme diyor. Eğer diyor evliysen diyor, ilişkinde diyor sorunlar varsa diyor, soğuk davranışlar varsa diyor, bunları da toparlayabileceğin bir süreçtesin diyor sana. Senin beklediğin bazı durumlar var. Bunlar eline geldiği anda diyor karar vereceksin. Ya olduğun ilişkide kalacaksın ya da kopup gideceksin diyor sana. Şimdi dişillere diyor ki özellikle Oğlak burcu çıkmış burada şimdi. Uyum yok, uyuntu yok diyor sana. Sen ne bekliyorsun? Bir de hayatındaki kişi sana ihanet etmiş diyor. Arkandan bazı şeyler çevirmiş. Bunları öğreneceksin baby diyor. Çok dikkatli ol. Akrep burcu eriller diyor. Olgunlaşacağın bir zaman kavramına giriyorsun diyor. İlişkinde de diyor sana diyor. Tamam mı? Romantik zamanlar seni bekliyor diyor. Bunları diyor göz ardı etme diyor. Zaten akrep erkeği romantik de romantik olmasın ama akrep erkeği tehlikelidir. Kadını gibi de değildir aynı zamanda. Şimdi dişiller ilgisizlikten, sevgisizlikten, samimiyetsizlikten yorulmuş artık, tamam mı? Sakin bir ortam istiyor. Artık diyor bak bazı duygularımı, bazı olayları diyor arka planda saklayacağım. Niye saklayacağım? Çünkü diyor bana ilgi vermeyen, bana sevgi vermeyen birini niye hayatıma dahil edeyim ki diyor. Niye dahil edeyim, niye düşüneyim, niye sevgisinin enerjisi içerisinde kalayım diyor. Birlik varsa ben varım diyor, birlik yoksa ben yokum dediğiniz bir zamandasınız dişiller. Şimdi Eril diyor ki bak yemin ederim diyor patladım patlayacağım. Yani bak ben seni izliyorum kızım, bak görüyorum diyor. O kadar doldum ki sana diyor. Yaptığın hareketler, davranışı, şimdi bazı dişiller de öyle bir yapıyor ki
adamı delirtiyor yani, delirtiyor. Patladım, bu patladım diyecek de ateş elementi ha. Koç aslan yani. Ben sana diyor fırsat, yani ben senin istediğin gibi sana geliyorum diyor. Neden memnun olmuyorsun sen ya diyor. Ne için diyor. Benim tek uyum sağlamak istediğim kişi sensin. Bunu bir anla artık diyor. Seviyoruz işte diyor. Daha ne yapayım diyor. Kendimi mi keseyim diyor. Seviyorum ben diyor seni diyor. Ne gerekiyorsa yapacağız diyor. Ben sana söyledim bunu diyor. Şimdi dişil diyor ki unutamıyorum ya diyor. Unutamıyorum. Bana yapılanları unutamıyorum. Acaba ilahi adalet işleyecek mi diyor. Tabii ki işleyecek diyor sana. Bak. Kendini bazen bu dünyaya ait hissetmeyen dişiller var diyor. Enerjileri yüksek, duygularını gerçekten yalnızlığı seçen, aynı zamanda da yani kimseye ihtiyacı olmayan, aslında kendi düz bir hayatı olan kişiler var diyor. Şeyi çok merak ediyorsunuz. Kaderime kim gelecek, kim olacak, kiminle birlikte olacağım veya ben böyle yalnız mı kalacağım diye düşünüyorsunuz diyor. Şimdi sana diyor ki sizin hayatınıza gelecek kişi diyor. Öyle kişi olacak ki diyor bir kere kararlı. Yani gride yürümeyen, ya siyah ya beyaz seçimini yapmış olabilen, olgunlaşmış, sizinle aynı eşdeğerde ve sizden bir adım yukarıda olması gerekiyor ki sizi tamamlayabilsin diyor. Çünkü sizin farkındalığınız var. Hisleriniz, sezgileriniz kuvvetli. Aynı zamanda da burada çok böyle kendinin farkında olmayan, şifacı olan dişiller de var deniliyor bana. Sizin hayatınıza gelecek kişi ayağınıza gelecek. Yeter ki düzgün durun ve ne istediğinizi bilin diyor size. Şimdi eriller diyor ki rüyamda seni görüyorum diyor. Sürekli seni görüyorum. Niye rüyalarıma girip de sürekli beni diyor rahatsız ediyorsun diyor. Artık diyor düşünmeye başladım. Bu ilişki niye böyle diyor. Çünkü neden? Çoğunuzda diyor geçmiş ruhlar aleminde tanışanlarınız var. Geçmiş hayatlarda sevgiliydiniz, eştiniz. Geçmiş hayatlarda yarım kalan şeylerin tamamlanması için bu dünyaya gelmiyoruz mu? Evet. Onun için diyor siz bunları yaşıyorsunuz diyor. Onun için bunlar diyor oluyor hayatınızda. Bir kere bunun farkına varmanız gerekiyor. Bunları araştırmanız gerekiyor. Mesela geçen gün şurada bir ara vereyim. Ben kendim çok araştırırım, çok okurum. Geçmiş hayatta benim bilim kadını olduğum aynı zamanda da hiç böyle aileyle bir alakam yokmuş yani benim. Ne çoluk ne çocuk ne bir şey yani hiçbir şey böyle tek tabanca yaşıyormuşum ve bana herkes gelip soruyormuş işte şunu mu yapalım bunu mu yapalım savaşa mı gideceğiz şu mu olacağız böyle mi yapalım diye herkesi yönlendirmişim. Gene aynı işi yapıyormuşum aslında. Bunu araştırdım ve aynı zamanda da neden tekrar bu hayata gelip de ne yapmam gerekiyordu dediğim anda evet ben bir şifacıyım. İnsanları yönlendiriyorum. Aynı zamanda insanları iyileştiriyorum. Aynı zamanda da benim farkındalığım çok farklı. Aynı zamanda da neyin farkındayım biliyor musunuz? Şimdi benim bak gene gıcık geldi. Benim bir özel bir çocuğum var. Şimdi ben bu hayata gelme temelim neydi? Aile. Çocuklarım, eşim, ailem, bunlara sahip çıkmam, bunları ileriye götürmem, bunlarla uğraşmam. Şimdi ben çok aileci bir insanım. Şimdi ne oldu bu hayatta? Geldim bu ruh neyi anlamaya, neyi öğreniyor? Aile, aile kavramı ve iletişim. İnsanlara ne yapabilirim? Nasıl ileriye götürebilirim? Nasıl düştükleri yerden kaldırabilirim? Ben bunun için buraya geldiğimin farkındayım. Siz de bu farkındalığınızı diyor arttıracaksınız, araştıracaksınız ve aynı zamanda da ne olduğunu da bulacaksınız diyor size. Şimdi eril diyor ki benim aile sorunlarım var diyor, tamam mı? Şimdi ben ailemi bir kenara atarsam maddi manevi zarara girerim diyor. Ama seni rüyamda görüyorum. Sürekli seninle yaşadıklarımı diyor hayal ediyorum diyor. Ve ne yazık ki diyor senden kopmak istesem de kopamıyorum diyen bir eril var burada. Tamam mı? Şimdi aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Her zaman dediğim gibi size uyanı alın. Peki bir anlatın bakalım. Şimdi bu bana yeterli gelmedi. Öncelikle onu size söyleyeyim. Şuradan şu kartları alayım ve başlayayım. Şimdi dişiler ne zaman bekledikleri kişi hayatlarına gelecek? Şimdi bu kişi diyor askıya alınmış bir ilişki, küs olabilirsiniz, dargın olabilirsiniz. Siz 6. aydan beri bu kişiyle uğraşıyorsunuz diyor. Burada diyor ki bu ayın 16'sına dikkat edin diyor. Bu kişi gelecek. İsminde de A harfi var diyor. Belki 1 aydır veya 1,5-2 aydır da diyor aranızda küslük olabilir diyor sana. Ve sana
sana diyor ki bak, diyor ki bu kişi diyor seni seviyor. Sen de onu seviyorsun ama birisi var senin hayatında. Kardeşin olabilir, ailenden biri olabilir veya kardeşin gibi sevdiğin bir arkadaşın olabilir. Onun etkisinde çok kalıyorsun. Dişil, lütfen kendi aklın zikrinle hareket et diyor sana. Peki. Erile de diyor. Boşluktayım ben diyor, kapkara yani evde diyor. Zaman da neyin zamanı, ben neyi bekliyorum onu düşünüyorum diyor. Benim diyor hayatımda tek istediğim kadın sensin diyor. Ama sen de diyor beni çok üzüyorsun diyor. Ve ben seni alacağım diyorsam alacağım diyor. Bakın, kendi işini yapan eriller olabilir. Güzel bir konumda olan bir işleri olabilir diyor. Bu kişi diyor size doğru gelecek. Bak, iki tarafta değişim dönüşümün farkında. Birisi diyor, tamam mı, 6. aylardan beri değişim içerisinde, birisi de 5. aylardan beri değişim içerisinde diyor. Şurada diyor çok kısa bir zaman kalmış bir şeyleri değiştirmek için. Evet, hata yaptım diyor. Kabul ediyorum ya, ben hatamı kabul ediyorum ama sensin tek benim diyor şansım. Sensin benim yıldızım diyor. Sen yanımda olmayınca ben ölü gibi yaşıyorum diyor ya adam. Ölü gibi yaşıyorum diyor yani. Hiçbir şeyin diyor anlamı yok. Peki ne olacak? Bakın ne dedim ben size. Burada bugün yaptığım açılım diyor. Bir kere sizin ruh eşlerin, ikiz ruhlarınızla olan açılım. Tamam mı? Bu kişiler zaten zor kavuşurlar. İkisi de farklı hayatlar yaşarlar. Sürekli hayatlarında ne olduğunu anlamaya çalışırlar. Yorucu bir ilişkidir. Yolu zordur ama bunun sonu da çok güzeldir. Onu size söyleyeyim. Öncelikle farkına varın. Korkmayın diyor. Korkmadan ilerleyin diyor ve bu kişiyle barışacaksınız. Bak, kimisi 16'sında, kimi de 23'ünde diyor. Araya girecek olan kişilere izin vermeyin diyor. Siz eğer seviyorsanız, aşıksanız, bu ilişkiye kalpten inanıp güveniyorsanız tut elini, yürü git diyor sana. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun. Sizleri çok seviyorum. Beğenmeyi, yorumlarınızı bekliyorum ve Instagram'a da çıkın gelin, orada her gün akıcı bir şekilde videolar çekiyorum ve görüşmek üzere diyorum. Cheers!